Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu etkileşim terimleri. Etkileşim terimleri bir değişkenin etkisinin, örneğin x1 gibi bir değişkenin etkisinin diğer bir başka değişkene bağlı olmasına izin verir. 6.6 nolu denklemde bağımlı değişkenimiz y, x1, x2 yanı sıra bir de etkileşim terimi olan x1 çarpı x2'ye bağlı. Böyle bir ifadeyi arda ilk önce iki değişkeni çarpıp yeni bir değişken oluşturarak regresyona dahil edebileceğimiz gibi şu iki şekilde de yapabiliriz. x1 artı x2 ve etkileşim terimini x1 2 nokta üst üste x2 şeklinde ya da daha kompakt bir yazım şekli olan x1 çarpı x2, böyle bir yazımda 3 tane değişken regresyona eklenmekte. x1, x2 ve x1 çarpı x2, yani tam olarak 6.6'daki regresyon tahmini elde edilmekte. Biraz önce de ifade ettik. Bir önceki slaytta yer alan formüllerin her ikisi de aynı denklemi tahmin ediyor. Eğer bir değişken, örneğin x1, birden fazla değişken ile etkileşim içine giriyorsa, örneğin burada x1 değişkenim x1 çarpı x2 ve x1 çarpı x3, yani hem x2 ile hem x3 ile etkileşime giriyor. Bir önceki slayttakine benzer bir kompakt yazımla ne yapabiliriz? Bu regresyon denklemini yazabiliriz. Burada x1, x2, x3 değişkenlerinin yanı sıra x1 çarpı x2, x1 çarpı x3 olmak üzere etkileşim terimleri de regresyona eklenecek. Yani 6.7'deki denklemi bu şekilde R formülü olarak yazabiliriz. Burada bir örneğimiz var. Derse katılımın final sonuçları üzerinde etkisi. Burada bağımlı değişkenimiz standartlaştırılmış final notu. Ve bunlar derse katılım, ilk değişkenim x1 diyelim. Daha önceki sınavlardan elde ettiği başarı, free GPA, x2 diyelim. Genel yetenek sınavından alınan puan ve x2'nin karesi, x3'ün karesi, x2, x1 ile x3'ün etkileşim terimi. Derse katılımın final notları üzerinde etkisi ne dediğimizde, bunun bağımlı değişkenin derse katılım değişkenine göre türevini alacağız. Elde ettiğimiz ifade beta 1 artı beta 6 pre GPA. Burada bir değişkenin etkisi diğer bir değişkene bağlı. İlk önce tahmin edelim. Böyle bir durumda arkadaşlar, bu değişkenin, yani derse katılım değişkeninin bağımlı değişken üzerindeki etkisini bulmak için daha önceki sınavlardan elde ettiği başarı değişkeninin ortalamasını kullanacağız. İlk önce örneğimizi R'da tahmin edelim. Yeni bir R script açalım. Kodlarımızı yapıştıralım. İlk önce veri setimizi yüklüyoruz. Akabinde regresyonumuzu tahmin ediyoruz. Regresyonumuz şu şekilde. Ve regresyon sonuçlarımızı MyRes adı altında saklıyoruz ve parametre tahminlerimizi dışarıdaki parantezde sonuçları görüntüle, yani parametre tahminlerimizi görüntüleyeceğiz. Gördüğünüz üzere beta 0 şapka, beta 1 şapka, beta 2 şapka şeklinde. Ve parametre tahminlerimizi B adı altında saklayacağız. Daha sonra derse katılımın bağımlı değişken üzerindeki etkisini hesaplayabilmek için, bakın burada e, derse, derse katılımın parametre tahmini artı bu 2.59 pre GPA'in ortalaması, örneklem ortalaması. Bu da derse katılımın pre GPA'in çarpımından oluşan değişkenimin
Yani şu değişkenim yani min parametre tahmini yani 0.005586. Buradan hesapladığımızda elde ettiğimiz derse katılımın bağımlı değişken üzerine etkisi. Bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için kar paketindeki lineer hipotez komutunu kullanıyoruz. Kar paketini kullanıma açtık ve biraz önceki şu ifademizi şu şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Bunu bunu tahmin ettiğimizde elde ettiğimiz 8.63 yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlı P değerinden anladığımız. Dolayısıyla derse katılımın bağımlı değişken üzerindeki etkisini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde hesapladık. Anlamlı olduğunu hesapladık. Burada elde edeceğimiz cevap da başka bir değişkenin aldığı değere bağlı ifade ettik. Burada genelde bir değişkenin ortalama değeri yukarıda elde edilen denklemde yerine konur ve koyduk, hesapladık ve elde ettiğimiz değer 0.078. F testi sonucu yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulduk. Derse katılımın standartlaştırılmış final notu üzerine etkisini. Buradaki bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.